Merhaba arkadaşlar, Güleyla kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomuzda Jesse'nin ellerini öreceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Arkadaşlar, kollarımıza geçmeden önce kol manşetimizi öreceğim. 16 tane zincir çekiyorum. 15 ve 16 dedim. İlk zincirimin olduğu yere şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Tüm zincirlerimin üzerine sık iğne yapacağım. Şu kaydırmamı da yapıyorum. Şu anda 16 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu 16 tane sık iğnemizi 2 sıra örelim arkadaşlar. 2 sıra ördüm. Toplamda 3 sıra olmuş oldu. İlk sık iğneme çift yapıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Çift yaptığım yere kadar öreceğim. Sıramızı tamamlayıp bunun üzerine bir sıra daha örelim. Ondan sonra birlikte devam edelim. Evet. Bir sıra ördüm, bakın şurada. Artırmayı yaptıktan sonra sıramı tamamladım. Üzerine de bir sıra ördüm. Bir tane sık iğne yapıp bir tane çift yapıyorum. 7 tane sık iğne örüp bir tane daha çift yapıyorum. Şöyle 7 tane ördüm, bir tane çift yapıyorum ve sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. İki tane daha artırma yapmış olduk. Tüm sık iğnelerimizi bir sıra örüp gelelim arkadaşlar. Bir sıra örelim ve sıra başına gelelim. Evet, bir sıra ördüm. Şimdi şurası sıra başım ama şuraya geçeceğim. Yani iki tane sık iğne örüyorum. Böyle bir, iki diyelim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı yere tekrar girip şuraya aynı yere tekrar giriyorum. Buraya kaydırıyorum ilmeğimi. Şimdi aşağı kadar şuradan ilmeğimi kaydırarak devam edeceğim. Her sıraya bir tane kaydırma yapıyorum. Şimdi şuradan aşağı yukarı şöyle 1 metre kadar falan ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi ipimi şu tarafa geçiriyorum. Şöyle ipimi diğer tarafa geçirdim. Diğer ucu iç kısımdan aldım. Şurada şöyle birleştiriyorum bir zincirle. Geri dönüyorum. Şu ip kaydırmamın olduğu yere. Şöyle ilmeğimi kaydırdım. Bir tane kaydırma yaptım. Şimdi bir tane daha kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Zincirlerin üzerine 4 tane kaydırma yapıyorum. Yanındaki kaydırmaya kaydırarak birleştirdim. Bir sonraki kaydırmaya geçiyorum.
Yine 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerin üzerine 4 kaydırmamı yapıyorum. Kaydırarak birleştirdim. Yan kaydırmaya geçtim. Yine zincirimi çekiyorum. İlk kaydırmama birleştirdim ve bitirdim. Şöyle arkadaşlar. Şu ipimi de içeri alıp bıraktım. Dikerken kullanacağım kalan ipimi. Şimdi kırmızı ile üzerine işleme yapacağım. Şöyle 2 katına incelttim arkadaşlar. 2 katını aldım. Şuradan üst kısımdan en üstten çıktığım için 1, 2, 3 sık iğne aşağıya, 1, 2 sık iğne de yan tarafından sürekli bu şekilde çıkacağız. Şuradan 1, 2 sık iğne sayıyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum arkadaşlar. Ve 1, 2 sıra üstünden tekrar iğnemi çıkartıyorum. Şurada birleşme noktasına tekrar giriyorum. Çaprazından çıkıyorum. Sık iğnenin çaprazından. Aynı noktadan tekrar girip şu uç kısmından çıkıyorum. Tekrar birleşme noktasından girip bu sefer yan sol çaprazından çıktım. Yine aynı yerden giriyorum. Ve bu ucun olduğu yere çıkıyorum. Şöyle bir şekil. Tekrar 1 2 sık iğne sonra 1 2 sık iğne sayıyorum. 3 sırada aşağıdan girdiğim yerden 1 2 sık iğne sayıp yukarıdan çıkıyorum. Şuradan tekrar gireceğim. 2 sıra yukarısından çıkıyorum sık iğnenin. Birleşme noktasından girip çaprazdan çıktım. Aynı noktadan tekrar girip uçtan çıkıyorum. Tekrar aynı noktadan girip bu sefer buradaki çapraza, sol taraftaki çaprazından çıkıyorum sık iğnenin. Aynı noktadan girip şuradaki ucun olduğu yerden tekrar ipimi çekip oraya sabitledim. Şu şekilde desenler oluşturuyoruz arkadaşlar. Kol manşetimizi bu şekilde yaptık. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Projesinin ten rengi olarak etrofilin ten rengini seçtim. Şu ten rengini. Tığ olarak da normalde 2.2 ile örüyorum. Fakat ellerin parmak kısımlarını 1.7 olan şöyle ince uçlu bir tığ ile öreceğim. İnce uçlu tığımla ten rengimi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geriye dönüp kaydırma yapacağım 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane zincir çektim. Dönüyorum. 6 tane kaydırma yapıyorum. Şöyle biraz önce kaydırma yaptığım yerin
Şu kaydırmamız. Bulo yaparak yapıyorum arkadaşlar. Şu bakın komple almıyorum. Sadece şu arkada kalan lobunu alarak, zaten zincir olarak gözüküyor, bakın şöyle zincir gibi gözüküyor. Sadece şu arka lobunu alarak 6 tane yapacağız. 2 3 4 5 ve şöyle 6 dedim. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Geri dönüp kaydırarak zincirin üzerine 6 tane kaydırmamı yapacağım. 1 2 3 4 şöyle 5 ve 6 ve devam ediyorum arkadaşlar. Yani zincir çektiğimiz, yani şöyle baktığınız zaman bakın zincir gibi gözüküyor zaten bu. Şu şekilde buradan devam edeceğiz. Yine bulo yaparak aşağıya kadar. Yani 12 tane toplamda oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Tekrar aynı şekilde şurada bakın zincir gibi gözüküyor. Yani şu ilmeğin devamı. Şuradan devam ederek 6 tane kaydırmamı yapıyorum. Yani şu gövdede hep 6 tane sık iğne kalıyor arkadaşlar. Şurası komple hep 6 tane sık iğne. Bunu hiç değiştirmiyorsunuz. Parmak kısımlarında parmağın uzunluğuna göre çekiyoruz. Şimdi mesela orta parmağı yapacağım. 7 tane çekmiştim. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geriye dönüyorum ve aşağıya kadar 13 tane kaydırma yapacağım. On iki ve son sık iğnem. Şu sonuncuyu yapmak hep çok zor oluyor. Evet, sırayı tamamladım. Bir zincir çektim, geri döndüm ve kaydırma yaparak 6 tane yapıyorum önce. Beş ve altıncı kaydırmamı yaptım. Şimdi şuradaki parmak gibi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 12 tane kaydırma yapıyorum. Şöyle 11 ve son sık iğnemi de yapıyorum. 12. Tekrar bir zincir çektim, döndüm. 6 tane kaydırmamı yine yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1
2, 3, 4. Yine 9 tane kaydırmamı yapıyorum. Şöyle 9 tane. Evet, parmakların ana formu bu. Şimdi sağ ve sol el için değişmiyor arkadaşlar. Tek bir tane el yapacağız. Hem sağ kol olarak hem sol kola bu elleri kullanabileceğiz. Baştaki parmakların sayılarının eşit olmasının nedeni bu. Şimdi şuradan bir tane zincir çekip geri dönüyorum. 5 tane sık iğne çıkartacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve şu sonun ucuna yapacağım. Şöyle 5 tane yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi sadece ön loblarını alarak şu şekilde bakın. Ön loblarını alarak ve kalın tığıma geçiyorum. Normalde öreceğim tığıma geçiyorum. İnce uçlu tığımı bıraktım. Fulo yaparak, yani öndeki loblarından alarak 5 tane örüyorum. Önce 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi diğer tarafa çeviriyorum. Şuradaki 5 tane bırakmış olduğum fuloları öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve şu da 5. 10 tane sık iğneyi beyazla örmeye devam edeceğiz. Ama ben şimdilik bunu burada bırakıyorum. Şimdi şu parmakların çok düzensiz göründüğü için ilk önce onları nasıl sertleştireceğimizi, yani evdeki imkanlarımıza göre nasıl sertleştireceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar, farklı materyaller kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle şekerle size göstereceğim. Yani evde bulunabilecek şey olduğu için. Şimdi 2 kaşık kadar şöyle şeker koydum. Biraz suyla eriteceğim onu. Evet, şekerimiz tamamen eridi. Şimdi arkadaşlar, şu parmak kısımlarını şu kısma çok gelmeden şöyle elinizi koyun. Öreceğimiz kısım sertleşmesin ıslanıp da. Şimdi önce güzelce bir parmak kısımlarını bileğe çok fazla gelmeden ıslatıyorum. Şekerli su ile. Güzelce bir çeksin önce suyu. Bakın, güzelce ıslattım. Tabii başka materyaller de böyle sertleştirmek için kullanabilirsiniz. Ama ben evdeki imkanlarda herkesin evinde olabilecek şekilde yapmak için size şekerli suyu yöntemini gösteriyorum. Şimdi güzelce sıkıyorum suyunu. Şu kısma fazla gelmedim. Bakın, kuru o kısmı. Sadece şu kısımları güzelce ıslattım. Şimdi şu parmaklarımıza güzel bir form vereceğiz. Şöyle çeviriyorum. Bakın, şöyle çeviriyorum. Ve hafif şu şekilde parmakları yönüne doğru, zaten bu hafif kıvrılıyor kendiliğinden. O kıvrılan yöne doğru hafif şöyle kıvırdım. Şu şekilde parmaklarımızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Düzelttikten sonra şu uç kısımlarındaki kalınlıkları da şöyle elinizle sıkarak inceltebilirsiniz. İlk döndüğümüzde ister istemez biraz kalınlık oluyor orada. Şu şekilde bunu kurumaya bırakın arkadaşlar. Bu eli eğer akşamdan örerseniz sabaha kadar bırakabilirsiniz diğer parçaları örerken. Bu kuruduktan sonra bilekten itibaren elimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bakın, kuruduktan sonra elimiz taş gibi oldu. Şekerli suyla yapmıştık. Taş gibi oldu. Son ilmeğimi beyazla örerek alıyorum. 10 tane sık iğnemiz var. Beyazla bir sıra örüyorum 10 tane sık iğnemi. Dokuz ve 10 dedim. Şuradan ilk sık iğnemin olduğu yere çift giriyorum. İkinci sırama geçtim arkadaşlar.
4 tane sık iğne örüp bir tane daha çift yapıyorum. 1 2 3 4. Bir kez daha burada artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. Ve 4 tane sık iğnemi ördüm. Sık iğne sayımı 12'ye çıkardım arkadaşlar. Şimdi bu 12 tane sık iğnemizi 8 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 8 sıra ördüm. Şu iki sırayı birlikte örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örüp tamamladım. Yani toplamda burası 10 sıra. Çok az bir elyaf koyacağım şöyle. Basık durmaması için. Şöyle az bir elyaf koydum. Şu elin avuç içi tarafı şurası. Şöyle üst tarafını öreceğim. Yani şu ilk başladığımız şurası sıra başı olarak kabul edersek elin iç tarafına dolanmam gerekiyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şöyle 6 bir tane daha öreyim 7. 7 tane ördüm. Şimdi avucun şöyle iç kısmı yani avuç içi size bakacak şekilde tuttuğunuzda sayı çok önemli değil de tuttuğunuzda şöyle tam şu kenara gelmiş olmanız gerekiyor. Çünkü burayı kapatacağız şimdi. Şu beyazı ilk geçtiğim yeri sıra başı kabul edersem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Bir bakıyorum şöyle. Şimdi karşılıklı alarak aynı bacakta yaptığımız gibi arkadaşlar karşılıklı örerek 6 tane sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, şöyle 3. Şuraya çok kenara gelmemek için buraya bir tane çift yapacağım. Buraya bir kez daha giriyorum. Şöyle 4 tane oldu. 5 ve şurası da 6. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Fula yaparak yani sadece ön loblarını alarak 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Diğer tarafa çeviriyorum. Bu sefer şuradaki şu sık iğnenin uç kısmını almıyorum. 12 tane yapacağız çünkü. Şuradan flu olarak aldığım sık iğnenin karşılığını alarak devam ediyorum. 7 8 9 10 11 ve şöyle 12 tane sık iğnemi çıkarttım yine. Şu anda yine sık iğne sayım 12 tane oldu arkadaşlar. Bu 12 tane sık iğnemizi 12 sıra örelim ve şu sıra başımıza gelelim. Şimdi 12 sıra ördüm arkadaşlar. Şu sırayı birlikte örmüştük. Yani bu sırayla birlikte 13 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Şu ilk ördüğümüz sırayla birlikte 13 oluyor. Çok hafif az bir elyaf koyuyorum. Elin tam yan tarafına geleceğim. Şuradan bir tane eksiltiyorum. Dört tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. 1 2 3 4. Bir tane daha azaltıyorum. 4 sık iğnemi örüp sıramı tamamlıyorum. On tane sık iğnemiz var. Bir sıra örelim arkadaşlar. Şöyle avucun iç kısmında şurada kaydırarak bitiriyorum. Şu şekilde tamamlamış oldum. Püsküllerin biri sağ tarafta, biri sol tarafta kalacak şekilde. Avuç içleri size bakarken o şekilde ayarlayın. Şöyle alt kısımdan iğnemi çıkartıyorum.
Şöyle düz gitmeyeceğim de şu çaprazları arasında onu yok etmek için şöyle çaprazından girip tekrar teyeller gibi bu şekilde ellerimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.